oğlum gel. Gel. Böğürdü bak geliyor. Gel. 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 Dur kızım da dur. Adım Mehmet, soyadım Koç. Niğde Yeşilyurt köyünde doğdum. Doğduğumdan beri bu topraklarda hayvancılık yapıyoruz ailemle. Aile işletmesi diyebiliriz aslında. Mera hayvancılığı ile yazın 4 ay 6 ay durumuna göre yaylada kalıyoruz. Kış döneminde ise köye gidiyoruz hayvanlarıyla tekrar. Burada devamlı sürekli kalmıyoruz yani yaylada. Diğer türlü ise dediğim gibi annem, babam, eşim, abimle beraber yapıyoruz hayvancılığı. Dedem bırakmış aslında bu mesleği bize, babama diyelim. Babama bırakmış. Onlar küçükbaş hayvancılık yapmış buralarda, yaylada aynı bu şekilde. Eşeklerle, atlarla gelmişler buralara kadar. Biz ise şimdi onun farklı bir versiyonu. Arabalarla, büyükbaş hayvanlarla geliyoruz. Mera hayvancılığı yapıyoruz. Şimdi ise tabii imkanlar gelişti. O zamanlar zormuş. Biz güneş enerjisidir, sudur, imkanlar farklılaştı, kolaylaştı diyebiliriz aslında. Sabah erken saatte başlıyor yayla hayatımız. Saat 5.30-6'da başlıyor. Hayvanların sağımıyla, sağımdan sonra hayvanları meraya gönderiyoruz. Yakın çevrede burada dere yataklarına falan, dere yollarına gidiyor. Oradan suyunu içip otlamasını yapıyor. Ne zamana kadar? Akşam 6-7'ye kadar bu hayvanlar serbest, stressiz bir ortamda yayılımını gerçekleştiriyor. Ondan sonra akşam geldiği zaman tekrardan sağım yapıyoruz. Akşama kadar tabii bizim burada iş bitmiyor. Yaylanın işleri var. Ekmek yapımı, tereyağı yapımı, peynir yapımı. O yüzden çok bir market ihtiyacı da duymuyoruz zaten. Kendi bostanımız yaz döneminde kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Ne oluyor? Haftada bir pazar dönemi oluyor. Pazara gidiyoruz. Pazardan genel market alışverişimizi ya da ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Onun haricinde burada yukarıda bir kaya var. Kayanın oradan su kaynağımız var. Büyük bir çok güzel soğuk su var. O suda ne yapıyor? Köye gidiyor normalde. Köyden bizde bir çeşme var ufak. Oradan devamlı tedarik ediyoruz.
Yani sürekli kullanıyoruz oradan. Hayvanlarımız da dere yataklarından su içiyor burada. Mera hayvancılığında 2-3 günde bir tuz veriyoruz. Çünkü inekler burada merada tuz alma olayı yok. O yüzden 2-3 güne bir her zaman tuzlamak zorundayız. Hem dişlerinin kamaşması gidecek hem de buradan gerekli tuzu, vitamini almış olacaklar. Şimdi köyde kışın kaldığımız dönemlerde orada bir yaklaşık 5 ay falan 6 ay kaldığımız dönemlerde sürekli hayvanlara yediriyoruz, içiyoruz. Oradaki sütü tereyağı peynir yapmıyoruz. Ondan sonra yaylaya çıktığımız dönem oluyor. Mayıs ayından itibaren yaylada döneme başlıyoruz. 5-6 ay çıktığımız dönemde ise burada tereyağı peynir sezonunu başlatıp tereyağı peynir sezonu yapıyoruz. Bu süreçte ise hayvanlara hiçbir şey yedirmiyoruz. Hayvanlar hiçbir şey yemeden, içmeden dedim yani burada bizden katkı bulmadan kendi bulduğu besinler ile, kendi bulduğu su ile onlarla tamamen doğal tereyağı peynir yapıyoruz. Tereyağı peyniri ise burada gördüğünüz gibi doğal bir ortamda yapıyoruz. Sütü kaymağından ayırıyoruz. Tereyağı olarak karıştırıyoruz. Yağ, peynir yapıyoruz. Döküyor mu? Dök. Şimdi çektik. Mayayı salacak. Yoğurt gibi tuttuktan sonra peynir edecek. Ondan sonra da keseye süzecek. Ondan sonra da suya ıslatırız. Soğuk su dökerik. Onu 2-3 gün ıslattıktan sonra taşın altına bestiririk. Ondan sonra da küpe basarık.
Kupta işte kışın yerik. 2 ay. Toprağı döndürerek gelince, topraktan şey edince, varınca, koya varınca bir erikşer açarık yerik. Dolaba koruk, istersen kupta yerik. Ticaretini yapıyor. İsteyenlere veriyoruz. Bu yıl yoğun oldu, ıcık şöyle yavan oldu. Geçen sene çok yoğundu, yetiştiremediydim. Bu yıl bağlı olduğu için ıcık millet şey geldi. İsteyenlere de 4, 5, 6, 7 isteyenlere öyle verdik. Kaymağını da azıcık bekletiyor, ondan sonra da yağ yapıyor. Leğene şey diyor, onu övüyor, iyice karıştırıyor, ondan sonra da yağ diyor, o isteyene veriyor. Kaymak da getir. Çatallara koyuyoruz. Çağır geliyor. Çağır. Ver baba. Yok çay. Kaşık var mı? Anne çay. Peynir doğranan. Şimdi burada bizim taş evlerin amacı yazın soğuk olup bizim orada tereyağı peyniri muhafaza etmemizdeki önlemdir aslında. Normalde yani taş evlerde de yaşıyoruz, kalıyoruz. Diğer türlü buranın doğallığını bozmak istemiyoruz aslında. Dededen gelen doğallık devam etsin ama bu işlerde kolaylaşsın istiyoruz. Nasıl işte güneş enerji sistemi, ulaşım bunları da zamanla halledeceğiz inşallah. Yavaş yavaş da hallediyoruz. Dediğim gibi taş evlerin buradaki doğal görünümü çok önemli. Geldiğin zaman diyorsun ki burada doğallık var. Yoksa diğer türlü buranın doğallığını da bozmak istemiyoruz şimdilik. Çok sıcak olduğunda taş evin içi de tabii ısınmaya başlıyor. Hani aşırı bu yıl mesela çok aşırı sıcaklar olduğu dönemler oldu.
Ama şöyle söyleyeyim, peynirlerde bir sıkıntı yaşamadık. Peynirlerde niye sıkıntı yaşamadık? Çünkü toprağa gömdüğümüz için toprak onları zaten önlemini aldı. Ama diğer türlü mesela kendimiz için, hayvanlar için sıkıntılar oluştu burada. Yani o da her yerde oluyor. Ona da yapacak bir şey yok dedik. Suyu orada boş mu koy? Su dolduralım mı orayı? Nereye? Yok. Oraya peynir boşu diyeceğim ama olsa iyi olur. Peynir de koyacağım. Onu boşa çek. Peynir böyle bu şekilde 2-3 gün soğuk suda bekleyecek. Ondan sonra taşın altına koyacağız. Ondan sonra bastırma aşamasına geçiyoruz. Şimdi sabah mayaladığımız peyniri yeniden torbaya koyacağız, süzeceğiz. Suyunu değiştiriyoruz. Değiştiriyor. Bu suyu Buradaki amaç değiştirecek. Yarın acı suyunu kuşatacağımızı- alması için. Buradaki amaç acı suyunu alması için böyle Evet. sürekli Dökeyim mi? Yok. Dur. Çiğ Bu şimdi sabahki mayaladığımız peynir. Bu şu an süzülme aşamasına geldi. Süzdükten sonra yarına kadar böyle burada süzülecek kendi kendine. Ondan sonra soğuk suya kovaya alıyoruz. Şimdi böyle suyunu süzecek. Ondan gilde şu bezi yıkayacağım. Üstünü örteceğim. Suyunu süzdük gilde şu taşı üstüne kapayacağım. Orada 2-3 gün duracak. Ondan gilde taşın altına kakacak. Oradan bay peynir bidona şeye küpe basacak. Bakayım. Tamam. Gayrı kendi kendine geçecek. Geçmiş, geçmiş bak. Getir. Bunu şimdi taşın altında beklettikten sonra bir gün yaklaşık 12 saat bu şekilde doğrayacağız. Tuzlayacağız. Yarım yağlı bu. Tam yağlı değil. Yarım yağlı peynirin tuzlayacağız.
bidonlara, küplere basacağız. Toprağa gömeceğiz. Toprakta yaklaşık 2 ay beklettikten sonra sunumu hazır. Tabii böyle taze sevenler de var. Ama toprakta bekleyip o toprağın içinde gömülü haldeki aroması, lezzeti daha farklı. Tabii bu işin gerçek lezzeti ineklerde. İneklerin dağlarda serbest yayılımında oluyor. Stressiz ortamda yayılıp içeri kapanmadan yayıldığı için o sütten geliyor o lezzet yani. Bidonları hazırladın mı? Bir bidon getirdim ama başka dolanıyor. Ne olur şunu al gel. Çok sıkı basılması lazım. Hava almaması lazım. Toprağa dönüp döngün peynir olarak yenmesi lazım. Çürümeyecek. Hava alırsa farklı bir ortam alır, koku olur. Yenmez hale gelir. Bizim de öyle işte. Kazandan ne yazık. Şuradan çekebilir işte. İçeri gömün. Açınca, havasız kalınca, dönmeyince böyle olur. Toprağa döndürürsen deminki yediğimiz gibi olur. Sofraya koyduğumuz gibi. Bunu hinci döndürecek gayri, 2 ay falan bekleyecek. dönene de duracak. Bizim dolap burası işte. Serin olduğu için ve peyniri döndürsün diye toprakta. Dönüyor böyle. Hani biz börek falan yapıyoruz burada. Kışlık erzak işte ya. Yaylanın zor kısımları burada şöyle bir hayat var. Evdeki gibi çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, mutfak aslında bizim değil, anne zorluğu bunlar. Tabii bizim de zorluğumuz oluyor. Ama gideriyoruz, ihtiyaçlarımızı yine gideriyoruz. Ama burada kalkıp oradaki rahat gibi çamaşır makinesi, bulaşık makinesidir, elektriktir, rahat rahat kullanamıyorsun. Diğer bir yandan da yağmur döneminde, çamur döneminde en zorluklu günler bunlar. Neden? Çünkü yağmur dönemi başladığı zaman mera hayvancılığında orada sağım zorluğu, buzağların zorluğu, hayvanların hastalık dönemleri, bu dönemler çok zorlu geçiyor. Ama alıştığımız için biz artık bünye alışmış diyelim. Bunun adı güdük. Bizim sürünün koruyucusu. Bakma böyle zayıf olduğuna. Tilkilerin, kurtların can düşmanı. Zayıf gibi duruyor ama bu dağı talan ediyor. Altın üstüne getiriyor. Hayvancılık işte 25-30 senedir yapıyor hayvancılık. İyi hayvancılık. Gelirimiz bundan. Öyle. Kışın köye et yok. Yazın yaylaya çıkıyor. Evet. Meslek kendi anadan babadan kalmayan bu hayvancılık mesleği.
Annem bizim hayvancılıkta yaptığımız mera hayvancılığında yayla döneminde olsun, köy döneminde olsun bizim tam bir Anadolu kadını olarak kilit noktamız. Neden? Çünkü annem olmasa biz burada peynir tereyağı da yapamayız, ekmek de yapamayız. Peynir tereyağı yapımında olsun, diğer hazırlıkta olsun, sağımda olsun. Hepsini bu zamana kadar aşama aşama öğrenmiş. Biz de öğrendik ama onun emeği daha büyük. Çünkü hepsine bu zamana kadar katlanmış. Hepsini yağmurda, çamurda, hepsini bilgi birikimi olsun, diğer yaptığı işler olsun, emekleri olsun katlanmış. Onları da bugün hala bize ulaştırıyor. Ondan da Allah razı olsun diyelim. Çünkü gerçekten zor. Yani bu yaşa kadar, 55 yaşına kadar doğduğumdan beri bu işleri yapmak gerçekten emek isteyen, uğraş isteyen bir Anadolu kadını yani. Dök. Önce gayrı örtecek. Kabaracak, kendine gelecek, ekmek olacak. Ondan bir de tandır yakıp pişirecek. Tüm tüketsin. Tandırın kulunu alayım. Koyalım. İnsanların bakış açısı, arkadaş çevremden de bunları söyleyen oldu. Ya işte Mehmet sen orada nasıl duruyorsun, nasıl kalıyorsun diyenler de oluyor. Ya Mehmet senin orası çok güzel. Biz de keşke imkanımız olsa da gelsek diyen insanlar da oluyor. Bunların düşünce farklılığı nasıl oluyor? Hani ya sen orada nasıl duruyorsun derken hani sen orada hiç sosyalleşemiyorsun, şehir hayatını göremiyorsun gibi düşünceler oluşuyor aslında. Öyle değil. Bizim de burada edindiğimiz komşuluklar, arkadaşlıklar, akrabalar hepsi iç içe. Onların düşündüğü gibi değil ama dışarıdan bakış açısı da sen orada hayvancılık işte o hayvancılığın zorlukları yağmurda çamurda diyenler de oluyor. Diğer taraftan beğenenler de oluyor ama gelip içine yaşayıp görmek lazım. Gerçekten bu işe emek verip yaşadıktan sonra karar vermek lazım. Dışarıdan söylemekle olmuyor. Bir gelip denemek lazım yani.
Bu yaşlı şehrimem gittim geldim. Duydum vallahi her yeri gezen geze dediler. Gittim geldim. Şükür Allah. Çok şükür. Benim hayvancılıkta doğduğumdan beri bir hayvan sevgisi var normalde. Hani hep ben 6-7 yaşından beri babamla hayvan gütmeye giderim. Küçüklüğümden beri. Babamla başladık, hayvan güdüyorduk. Şimdi hala gidiyoruz, geliyoruz. Çobanlık da yaptık. Ama benim en sevdiğim nokta, gidiyorsun böyle hiçbir şey, sakin ortam. Hayvanların otladığını izliyorsun. Onların böyle yaptığın, emek verdiğin şeyin sana geri döndüğünü görmek çok güzel oluyor. Yani mesela sağıyorsun, ediyorsun, emek veriyorsun, peynir, tereyağı yedikten sonra, aile ortamını oluşturduktan sonra çok güzel oluyor. O hayvanların birlikte sabah çıkardığında, yaylaya göç olduğunda gerçekten buranın yeşillik ortamını, o bir his başka, duygu başka. Bu işe aşık olan insan zaten bilir. Bu hayvanı otlarken izlediğinde böyle ot kopar ya, kıpır kıpır kıpır. Onu izledin mi gerisi önemli değil yani. O otu oturup izledin mi o bütün stresin, derdin, tasan, her şeyi unutuyorsun. Onu izliyorsun sadece. Hayvanları izliyorsun, bakıyorsun diyorsun, bu bana yeter yani. Tabii şimdi güzel şeylerden bahsettik. Hani hayvan sevgisi dedik. Bunlara bir şey eklemedik. Nedir? Bu işten para kazanmak da lazım. Hayatını devam ettirmek için. Biz bu işi yapıyoruz ama tamam, hayvanı seviyoruz, otlamasını seviyoruz. Fakat para kazanmadığımız sürece bu işi devam ettiremeyiz. Ne yapacağız? Biz de burada kurbanlık yapıyoruz. Peynir, tereyağı yapıyoruz. Bu işin ticaretini de yapıyoruz. Ticaretin derken kendi ürettiğimiz hayvanları, kendi emek verdiğimiz peynir, tereyağı satıp elde ettiğimiz gelirle de geçinmeye çalışıyoruz. Tabii biz bu işi büyütmeye, kaliteli ortama getirmeyi düşünüyoruz. Şimdi dedem, babam bize bırakmış, vermiş bu işi bize. Nasıl vermiş? Eskiden yerli ırk, şöyle böyle ver. Ne yapmaya çalışıyoruz? Kaliteli hayvanlar. Mesela bir boğa getirdik. Simental boğa getirdik bu yıl. Bir yıldır boğa var işte. Bakalım kaliteli yavrular alıp artık yani bu işi geliştirip hem ülkemize hem de kendimize güzel bir katkı sağlamaya çalışacağız. Üzerindeki tuz da kaymağın bozulmaması için. Şimdi yüzünü karıştırıyorum. Yağ olacak, ayranı gelecek. Yıkanacak, kabına konacak. Verdiğimizi vatandaşlara tartıp verecek. Ayranı duralana da yıkayacak. Kabını kaynatacağım. Dök. Dök ağzını şuraya. Elini dök şuraya. İyice beyazlanacak, durulanacak yani. 3-4 kere. Böyle gidecek. Oldu. Tuz atacağım gayrı bu. Ayranı gitti. Duruladık. Tuzunu atınca bir daha tuz atacak. Ondan gül kabına koyacağız.
Ağzını kapat tuzun gayrı. Tuzu attık bu besleyecek gayrı. Bununla kışın harcayacaklar. Bununla bir şey yok. Bunun tuzu atmayınca da acır. Tuzu attın mı besler. Bitir. Çekeyim mi? Çek. Çek. Dokuzu geçmiş işte. Arası güzel. Öyle güzel çocuk. Şey. Dert ver. Kapıda bekliyorlar, geldiler. İyi koy. İleri koy. Olmadı ki üstüne. Tamam. 8,5. 8,5 az kalmış. Biraz daha koy istersen üstüne. Şey. Hatice şu Tamam. suyu bir şu kovayı çalpalara ver. Burada aklımdan hiç çıkmayacak anılar, olaylar derseniz o da böyle küçükken babaannemle, babamla buradan o zamanlar tabii şey yoktu, araç olmadığı için hep böyle bir merak ederdik. O hafta pazar gelse de pazara gitsek diye. Sabah erkenden kalkardık, saat 5-6'da hazırlanırdık. Eşeğe binerdik. Pazar uzak ya, 2 saat 3 saat buradan eşekle pazara giderdik. O çok güzel bir anı oldu benim için. Yani sürekli yaşadık küçükken onu. Şimdi aklıma geliyor. Diyorum yani acaba onlar geride şimdi yaşayamıyoruz. O benim için güzel bir anı olmuştu yani. Hayvancılık şu anda ne duruma geldi? Hayvancılığı artık büyük şirketler yapıyor. Böyle mera hayvancılığı yapan ya da doğal ortamda hayvancılık yapan kişi sayısı çok azaldı. Küçük başta da büyük başta da bu durum belli. Artık meralar gitgide kısıtlandığı için. Biz yaptıklarımızı zaten çok büyük çaplı yapmadığımız için kendi çevremize buralarda tereyağı, peyniri, kurbanlıklarımızı kendi tanıdıklarımıza, çevremize satıyoruz. Talep de yoğun olduğu için işi büyük noktalara götüremiyoruz zaten. Ama diğer türlü baktığımızda hani hayvancılık kâr ediyor mu ya da biz bu işe merak salanlar mera hayvancılığı bize de soruyorlar. Mera hayvancılığı ya da bu işe girsek nasıl mı olur diye. Şimdi merakla değil de bu işe aşık olmak lazım. Bu işe aşık olup bu işin başından ayrılmamak lazım. Bu işin başında olursan, ayrılmazsan, aşık olursan illaki bu iş bir şekilde yürüyeceğine inanıyoruz. Gel. 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 Şimdi biz burada Karadağ'la Kurudağ arasında bir mera hayvancılığı yapıyoruz. Tabii bunu çok ileri noktalara taşımayı düşünüyorum, hayalim var. Buradan insanlara da tavsiyem, gelecekte bu sadece hayvancılık için değil, hayallerinin, umutlarının peşinden koşsunlar. Çünkü siz bir yerde sıkılıp, bunalıp böyle sıkışıp kalmayın. Nerede kendinizi özgür, nerede kendinizi böyle hayatınızı özgür yaşamak, ben orada özgürüm, ben orada özgür hayat sürerim diyorsa o işi yapsın. Ben orada rahatım, ben orada stressiz yaşarım diyorsa o işi yapsın. Biz de o yüzden hani ben burada kendimi buluyorum, kendimi hissediyorum. O yüzden de diyorum ki inşallah ilerleyen zamanlarda bu işi bu noktalarda çok ileri taşıyacağız. O yüzden herkese diyorum ki gidip doktor oluyorsa da, gidip hayvancılık yapmak istiyorsa da sevdiği işi, özgür olduğu hayatı yaşasın. Bir yerde sıkışıp kalıyorsa da orada kalmasın yani. Bu karatana yok lan. Aşağıdakiler herhalde geliyor. Gel. 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 Gel oğlum. Gel. Gel.
Gördü bak geliyor. Gel. Değdi lan Tara. Geliyor bak yeni çıktı senin içinde. Gelir o gayrı ya. Neredesin lan sen? Gel. Gel buraya 2 saat seni arıyorum. Gel. Geç. Geç. Yürü. Bak seni arıyorum. Geç içeri.